Türkiye'de meze deyince akla ilk gelen usta. Ramazan Usta'nın kanalındasınız. Hoş geldiniz. Değerli dostlarım, sizler için harika bir Köpoğlu mezesi nasıl yapılır detaylarıyla, püf noktalarıyla bir video hazırladım. Sizler de beğeni yaparak videomun YouTube'da en üst sıralara çıkmasını sağlayabilirsiniz. YouTube algoritmasını şaşırtmaya devam ediyoruz. Show başlasın. Kızartmak için kullanacağım malzemeler 3 adet patlıcan, 1 adet kapya biber, 4 adet charleston biber, 4 adet yeşil sivri biber. Arkadaşlar, öncelikle bunları nasıl kesiyoruz, nasıl kızartıyoruz bunu gösteriyorum. Patlıcanın baş kısmını kesip alaca olacak şekilde soyalım. Patlıcanlar soyulduktan sonra nasıl kesilecek, burası da çok önemli. Öncelikle beyaz kısımdan ikiye uzunlamasına kesiyoruz. Kestiğimiz kısmı tekrar ikiye kesiyoruz. Parmağınızın 2 boğumu büyüklüğünde, yani kuşbaşından biraz daha büyük şekilde patlıcanları kesiyoruz. Kestiğiniz her parçanın üzerinde kabuk olmasına dikkat edin. Bu şekilde yaparsanız patlıcan kızarınca erimez. Bu püf noktayı verdim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Patlıcanların üzerini geçecek şekilde su ekliyoruz. Üzerine bir kapak kapatıp patlıcanın acılığı çıksın diye 20 dakika bu şekilde bekletiyoruz. Yeşil biberleri hem sap kısmından hem de en uç bölümünden kesiyoruz. Daha sonra çok küçük olmayacak şekilde parçalara bölüyoruz. Biberlerin çekirdeklerini de bu tarifte kullanıyoruz. Charleston biber ve yeşil biberleri gösterdiğim gibi kestikten sonra sıra geldi kapya bibere. Kapya biberin çekirdekleri özenle temizlenir. Daha sonra gösterdiğim boyutta kesilir. Kapya biberleri yeşil biber boyutunda kesmeye dikkat ediniz. Suda beklettiğimiz patlıcanların suyunu süzelim. Daha sonra kağıt havlu yardımıyla fazla nemini, suyunu güzelce kurutalım. Bu şekilde yaparsanız kızartırken üzerinize yağ sıçramaz. Derin bir tencereye bolca sıvı yağ aldım. Sıvı yağ iyice kızınca patlıcanlarımı burada kızartıyorum. Tüm patlıcanlarımı kızarttıktan sonra fazla yağını süzerek patlıcanları bir tabağa alıyorum. Bakın, tabağın altına kağıt havlu bırakmıyorum. Bu patlıcanın yağı mezede bize lazım olacak. Mezelerde yağ önemli arkadaşlar. Daha sonra kapya biberimi de aynı sıvı yağın içinde kızartıyorum. Ayrı bir tabağa alıyorum. Yeşil biberleri çok fazla kızartmayalım. Sadece 2 dakika kızarması yeterlidir. Bunu da kızarttıktan sonra ayrı bir tabağa fazla yağını süzerek alıyoruz. Birinci aşama kızartma bölümüydü. Bu aşamayı bitirdik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum. Sos nasıl yapılır? 2 adet domatesi ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra rendeliyorum. Tüm detayları tek tek gösteriyorum. Bu şekilde yaparsanız harika köpoğlu yersiniz. 2 diş sarımsağımı önce ezdim. Daha sonra küçük küçük olacak şekilde birkaç parçaya böldüm. Uygun bir tavaya 5 yemek kaşığı zeytinyağı aldım. Mezelerde zeytinyağı çok önemlidir. Zeytinyağı ısınınca içine sarımsakları aldım. Daha sonra 1 tatlı kaşığı domates salçası ekleyip 1 dakika boyunca kısık ateşte kavurdum. Yüksek ateşte kavurup salçayı ve sarımsağı yakmayalım. Rendelediğimiz domatesleri tavaya alıyoruz. Birkaç dakika boyunca burada pişiriyoruz. Geçelim baharatlara. 1 tatlı kaşığı tuz, 1'er çay kaşığı pul biber, kırmızı toz biber, karabiber ekledim. 1 yemek kaşığı da elma sirkesi ekliyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı toz şeker eklemeyi unutmayınız. Domatesli soslarda ve zeytinyağlı yemeklerde toz şeker çok önemlidir. Yarım çay bardağı suyu ekleyip 5 dakika pişirdikten sonra artık Köpoğlu sosumuz hazır. Kıvamı da gösterdiğim şekilde olmalı. Geçelim 3. aşamaya. Köpoğlu mezesinin yoğurt kısmını anlatıyorum. 8 yemek kaşığı süzme yoğurdu alalım. Güzelce çırpalım. Kıvamını ayarlayalım. Sarımsak olarak 6 diş sarımsağı havana aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip sarımsakları burada
güzelce ezelim, dövelim. Bu detayı da herkes göstermez. Ezilen sarımsakları yoğurdun içine alalım. Sarımsakların üzerine tuz attığımız için yoğurda tekrardan tuz atmıyorum. Köpoğlu mezesinin sunumu nasıl yapılır anlatalım. Tabağın en alt kısmına sarımsaklı yoğurdumuzu yayalım. Yoğurdu yaydıktan sonra üzerine patlıcanları diziyoruz. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi illerden, hangi ilçelerden, hangi ülkelerden yorum bölümüne yazarsanız nerelerden izlendiğimizi görmüş oluruz. Patlıcanlarımı da güzelce dizdikten sonra sıra geldi yeşil biberlere. Yeşil biberleri de patlıcanların üzerine diziyoruz. Tam bir görsel şov arkadaşlar. Muhteşem görünüyor. Onun üzerine de kapya biberlerimi alıyorum. Son olarak hazırladığımız sosumuzu en üst kısmına koyuyoruz. Köpoğlu mezesinin son halini sizlerle paylaşıyorum. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak harika bir meze arkadaşlar. Köpoğlu mezesini dolapta 5-6 saat kadar beklettikten sonra yerseniz daha da lezzetli olduğunu göreceksiniz. Değerli dostlarım, Ramazan Usta bugün sizlere Köpoğlu mezesi hakkında bilinen bilinmeyen, anlatılan anlatılmayan, gösterilen gösterilmeyen tüm detayları vermeye çalıştı. Gizlim saklım yok arkadaşlar. Ne biliyorsam videolarda sizlere tüm samimiyetimle anlatıyorum, gösteriyorum. Yine de anlatamadığım, aklınıza takılan bir yer olursa yorum bölümünden bana sorabilirsiniz. Yorumlarınızı tek tek okuyorum, tek tek cevaplıyorum. Kanalımda birbirinden lezzetli başka meze tarifleri de var. Arama bölümüne Ramazan Ustam meze tarifleri diye aratırsanız diğer meze tariflerimi de görmüş olursunuz. Yoğun istek üzerine bundan sonra birçok meze tarifini de vereceğim. En detaylı, en güvenilir meze tarifleri bu kanalda olacak diyorum. Videomuz 8 dakika olsun diye bilerekten muhabbet ediyorum, uzatıyorum. Niçin arkadaşlar? 8 dakikalık videolarda aralara reklam alabiliyorum. Biliyorsunuz bizim ekmeğimiz de reklamdan geliyor. Bu kadar dürüst ve açık sözlüyüm. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu hafta da bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.